Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorun arkadaşlarım. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle benden sıklıkla istenen cüzdan ya da günlük kullanım için bir el çantası. Sayfamda daha önce paylaşmıştım. Yalnız acemi olduğum için bazı kısımlarını tam net belirtememişim. Bugün elimden geldiğince daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunu da sizler için bakın modelini çıkardım. Hiçbir yerde yok çünkü tamamen kafamdan uydurdum arkadaşlar. Yaptım. Şimdi sizlerle birlikte aynısını farklı bir renkli ipten deneyeceğiz. Şurasında çıt çıt var ama ben bundan desen çıkaracağım için çıt çıt basmadım. Ama videonun sonunda bitmiş haliyle karşınızda olacağım. Bir de şu kısmına bir elcik takmayı düşünüyorum. Onu da yine sizinle birlikte çalışacağız. Şimdi arkadaşlar böyle küçük görüne bakmayın. Oldukça büyük bir çanta. Bakın şöyle içini göstereyim. Şöyle içine astar çalıştım. Ve bakın şöyle göstereyim hatta size. Bir tane telefon diyelim. Oldukça da büyük bir telefon. Şöyle mini bir cüzdanım var arkadaşlar. Bakın. Mini bir cüzdan. Şöyle bir de kulaklığım var. Şöyle bakın. Bakın. Ağzını kapattığınızda kapanıyor arkadaşlar. Yani şuraya çıt çıt basacağız. Bakın şöyle. Yani oldukça geniş. Hemen böyle markete, bakkala giderken hemen at çık içine telefon, cüzdan bakın. Hepsi sığabilecek genişlikte tasarladım bu sefer. Şimdi arkadaşlar ölçü vereceğim size. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun. Abone değilseniz abone olarak izleyin. Çünkü bakıyorum hani ben görebiliyorum istatistikleri. Abone olmadan izleyen de çok var. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bir de beğeni. Bir küçük emoji olsa da bir kalp bir çiçek bırakırsanız ve hype puanımız var. Buraya bırakırım kenara bir yere. Onu verdiğinizde o da ücretsiz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunu bilmeyen insanlar var. Hani ücretli zannediyor. Hayır ücretsiz. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Beğenmek, hype puan atmak ücretsiz. Bunlar ne işe yarıyor? Benim emeğimin karşılığını almamı sağlıyor. Beni hani ilk kez bu videoyla tanıyorsan o yüzden açıklıyorum. Her videomda açıklama yapıyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlar oluyor ve izleyen hani bilmeyen onlar için açıklama gereğinde bulunuyorum. Çünkü bu işte de yani emeğimin karşılığını bu şekilde alıyorum. Şimdi ölçümüzü verelim. Çok konuştum kusura bakmayın. Ölçümüzü verelim. Bakın. Şöyle açayım. Şöyle. Genişliği 25,5 santim. Şöyle yüksekliğinde yapayım. Bu tamamen size de kalmış. Ben örneği 12 santim arkadaşlar. Bakın örneği kendime göre büyüttüm. Önce burada şöyle bir mantık yaptım bu sefer. Önce kapağı çalıştım. Kapaktan doğru alt kısmı yaptım. Ördüm kapağa göre. Şimdi bazı arkadaşlar var yorumlarıma buna benzer bir videom var sayfamda. İşte tam denk gelmedi alttaki sık iğne kısmına. Ben de şöyle düşündüm. İlk önce kapağı hazırlayalım. Sonra alt kısmına doğru sık iğneleri yaparız. Böylelikle zaten sığmama gibi bir sıkıntı olmayacak. Bakın arkadaşlar ay o kadar da güzel duruyor ki. Burada şöyle büyütme işlemi de yapabilirsiniz. Ben bu kadar yaptığım için bunu koydum. En son sırada bu işlemi koymayıp buraya mesela bir sıra daha trabzan sırası, bir sıra şu örnekten koyup en son bu örnekten koyarsanız arttırdığınız için zaten örneğiniz otomatikman artacak. Şimdi arkadaşlar burada şimdi başlayacağım. Ben şimdi burada şöyle hasır renk bir iple devam edeceğim. Şimdi şöyle bunu da tartacağım arkadaşlar. Zaten çok fazla bir ip gitmiyor. Hani yaptıktan sonra tartıp size belirteceğim. Mutlaka da bu arada videomun açıklamalar kısmını okuyun arkadaşlar. Orada da hani kaçıranlar için ne kadar ip gittiği hani bilgileri veriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ipim var. Siz ipinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayın. Bendeki 3,5 milim tığ. Şimdi şöyle yaklaştıracağım sizi. Şöyle kapağımı açık bırakayım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar burada zincir çekerek başlıyoruz. Burada kilit zinciri dahil sayıyoruz. Çünkü kilit zincirini de öreceğiz. Şimdi bir tane zincir çektik. Çok da şurayı sıkmayın. 1,
ikinciyi çektik. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektik. Bakın arkadaşlar. 7 zincir çektikten sonra bu yedincinin yani başlangıç noktası, bakın buraya batıyoruz. Şöyle bakın, tığımda 3 tane ilmek var. 2 seferde çıkıyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik arkadaşlar. Şurayı yapıyoruz. Bakın şu başlangıç noktam. Şöyle göstereyim. Şurayı yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirden sonra tekrar bakın şu battığımız yere batıyoruz. Şöyle. Hatta şöyle çevireyim siz biraz. Bu battığımız yere batıyoruz. Ve burada da tekrar ikili trabzan olarak şöyle yapıyoruz. Bakın buradaki şeklimiz oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip şöyle geri dönüyoruz. Bakın. Şimdi buraya şu boşluğun içine 6 tane ikili trabzan dolduruyoruz. 1, 2. Yani bu da hiç bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Şöyle dursun. Tığımızı doluyoruz. Boşluğun içine batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tığımızda 3 tane, bakın 1, 2, 3 ilmek var. Önce ikisini bir seferde, sonra ikisini bir seferde çekiyoruz. Buna ikili trabzan diyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir tane daha ikili trabzan. Tekrar tığımızı doluyoruz. İkili trabzan. İkili trabzan, bakın 2, 4, 5. Bu kenardaki saymıyoruz. Bu kenardakinden hariç içine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi şu orta kısmına da bir tane şuraya batıyoruz. Şuraya batıyoruz. Şöyle. Buraya da bir ikili trabzan. Şimdi hemen yana geçiyoruz. Bu kutucuğun içine de 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada çantanızın ebatları birebir aynı olmayabilir. Olmaz da zaten arkadaşlar. Hani 3 aşağı 5 yukarı oynar. Çünkü herkesin ip kalınlığı, tığ numarası, elinin ayarı farklıdır ama hani size kalmış. Zaten ilk önce kapağı yapacağımız için alt tarafı ekleme yapacağız. Hani kapaktan başlayarak yapacağımız için hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamamen oturacak örnek. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane yaptık arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6. Şimdi şu köşede başlangıçta bir tane yapıyoruz da şimdi onu yapıyoruz. Onu da bakın şurada 1, 2 tane zincir atlayıp şurada üçüncünün içine batıyoruz. Şöyle. Hemen göstereceğim size, ben batırayım. Evet. Bakın. Şurada. Şöyle iki kanı da almaya çalışıyorum ki sağlam olsun. Evet. Bakın. Şimdi burada bir, ışık da ters vuruyor bazen. Şimdi bir, ikinciyi atladık. Üçüncünün içine batıyoruz. Burada da çünkü 2 tane var. Hemen buraya bir ikili trabzan yapıp yukarı çıkıyorum. Bak şöyle elimle hemen düzeltiyorum. Bakın. Şurası oluştu bile, bakın arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada da 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şöyle bakın. Geri döndüm. Şimdi tığımı doluyorum. Şimdi bu sefer şu, bakın şuradaki trabzan sırasındayız. 3 zincirimi çektim, geri döndüm, tığımı doladım. Hemen şu başta bakın trabzan var. Bunun hemen şu aradaki boşluğuna giriyoruz ve ikili trabzan olarak yukarı çıkıyoruz. Bakın. Sonra bir zincir çekiyorum. Sonra bakın şu trabzanların şöyle hemen arasına batıyorum, ikili trabzan. Bakın. Bir zincir. Burada tepelerine batmıyorum, farkındaysanız. Bakın şu iki trabzanın şöyle arasına batıyorum. Bakın şu şekilde.
Trabzanlar arada kalmış gibi görünüyor. Bakın trabzanlar burada. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın bir zincir, bir trabzan atlıyorum, hemen yanına batıyorum. 2 trabzan, bir zincir, hemen şöyle trabzanın yanına batıyorum, araya bir ikili trabzan, bir zincir, hemen şöyle ikili trabzan. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Şimdi bir zincir, hemen trabzan arasındaki boşluğa bir zincir, hemen trabzan arasındaki boşluğa bir zincir, trabzan arasındaki boşluğa bir zincir. Evet, tekrar bir zincir, trabzan arasındaki boşluğa. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu köşeler. Kafanız burada karışabilir diye düşünüyorum. Bakın hemen yine buraya batıyoruz. Evet, battım. 1 2, bakın. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Her zaman gibi el ütüsü yapın. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Burada da 3 zincir çek. 1 2, şurayı biraz gevşek çektim bu sefer. Ters dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu sıradayız. Bakın. Şimdi bu sıradayız. Şimdi burada yaptığımız, şurada boşluk verdiğimiz bakın trabzan, şöyle ortalarına ikişer tane trabzan yapacağız. Burada şimdi 3 zincir yine çektik. Hemen şuradaki boşluğa batıyoruz. Bakın. İkili trabzan. Tekrar batıyoruz. Zincir çekmiyoruz arada. İkili trabzan. Burada bakın arkadaşlar. Burada aralarında hiçbir zincir yok. Direkt yan kısma geçiyoruz. Bakın tığımı doluyorum. Hemen şu yandaki boşluğa, trabzanın boşluğuna batıyorum. Hemen 2 tane ikili trabzan yan yana. Hemen tığımı doluyorum. Şu yandaki trabzan boşluğuna. Hemen ikili trabzan. 2 tane. Hemen tığımı doluyorum. Hemen yan taraftayım. Şimdi arkadaşlar bu sırayı bu şekilde şuraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Uzun olmasın diye. Aynı işlemi bütün trabzanların arasına yapıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Dediğim gibi buralarda karıştırma olabiliyor. Şimdi en son bakın şuraya da 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Evet arkadaşlar, şimdi burada da şöyle üçüncünün içine batıp dediğim gibi ikili trabzanla yukarı çıkıyorum. Bakın bu sıramızı da tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi bakın sonuncuyu da şöyle trabzanımı yapıp yukarı çıktım. Şimdi sık iğne sıramız var. Bakın trabzan burada. Şimdi yukarıda bir sık iğne sıramız olacak. Bakın. Şimdi döneceğiz ve burada şöyle bir sık iğne sıram var. Şimdi bu sık iğne sırasına geçeceğiz. Şöyle dönüş yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın arkadaşlar, şu üstüne değil, hemen bunun yan kısmına şöyle bir zincir çekiyorum. Ama zincir diyorum, pardon, sık iğne. Şurada da ip eklemiştim. Onu yürüttüm. Şimdi tekrar şöyle sık iğnelerin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi her birinin tepesine batıyorum. Bakın şöyle zaten yerleri belli. Burada şöyle aralara değil, sık iğnelerin tepelerine batıyorum. Her birinin tepesine batıp şurada dibe kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Böyle yaklaştırayım. Şimdi bakın arkadaşlar, sonuncu sıraya geldik. Burada şunun hemen üçüncü 3 tane zincir çekip dönüş yapıyoruz. Onun üçüncüsünün tepesine tekrar batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi geldik şu üçgen gibi görünen kısımlara. Şimdi tığımızı tekrar 1 2 3 tane şöyle zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. Burada bakın şu köşeleri
şu aradaki bakın şunları yapacağız. Bu aralarda böyle boşluk kalması için şu aralarda iki zincir olduğu için şuradaki de uyum sağlasın diye şuraya da 2 zincir payı bırakacağız. O yüzden 3 zincir çekip dönmüştük. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Bir, hatta şöyle yapalım. Zincirimizi döndükten sonra çekelim. Buradaki kafanız karışmasın. Şimdi dönüyoruz. 1, 2, 3. Bakın şu 3 tane zincir. Dönüşte battığımız 3. zincir. 4, 5. Burada 5 zincir çekiyoruz bu sefer. Çünkü şu batacağımız zincir, şu da şöyle döneceğiz. Şu aradaki boşluğu verecek bize. Şimdi tığımı doluyorum arkadaşlar. Örneğimi kuracağım. Hemen bakın 5 zincir çektim. Hemen zincirin dibinde bakın boşlukta şöyle bakın 1 2 1 2. Şimdi her örneğin arasında 2 boşluk olacağı için burada da baştan 1 2 tane sık iğne atlıyorum. Bakın 2 sık iğnenin arasından şöyle hemen ipimi aldım. Tığımda 3 tane ip var. Bakın ilmek. Hemen önce yarım trabzan, yani bir tanesini çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığımı tekrar doluyorum. Bakın 1 2 tane sık iğne atlıyorum. Bakın tekrar hemen batıyorum. Tekrar bakın birinciyi çıkarıyorum ve 3 tane ilmek beliriyor. Bu üçünü de tek seferde. Şimdi buradaki amaç bakın arkadaşlar şu şekilde duracak ve aralarda 1 2 zincir çekeceğimiz için şuradaki dengeyi sağlayacak. Burada o yüzden 5 adet zincir çekiyoruz. Şimdi tığımı doluyorum. Tekrar en son battığım örneğin ayağının dibine yine aynı sık iğnenin olduğu boşluğa batıyorum. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum bakın arkadaşlar. Bir tane şöyle sık trabzan yapıyorum. Yarım tığımla bekletiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir iki tane sık iğne atlayıp hemen bakın o boşluğa batıyorum. Uzatıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Bakın. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar önce en son battığım kısma ayağın dibine batıyorum. İpimi alıyorum, uzatıyorum. Burada aynı boyda olmasına dikkat edin. Hemen bir yarım trabzan. Tığımı tekrar doluyorum. Bakın 3 tane ilmek oldu zincir tığımda. Tekrar 1 2 tane sık iğne atlayıp hemen aradaki boşluğa batıyorum ve ipimi uzatıp tekrar aynı boyuta gelene kadar çekiyorum. Tekinden çıkarıyorum. 3 tane ilmek oldu. Üçünü tek seferde. Bakın. Bu şekilde örneğim ilerliyor. Tekrar 1 2. Şimdi tekrar son kez gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar şu arada 2 tane sık iğneniz kalmış olacak. Yani bu örneklerin arasında 2 sık iğne olacak. 1 2. Şimdi en son tığımızı doluyoruz. En son bakın şu örneğin ayağının olduğu noktaya tekrar batıyorum. Şöyle tığımı uzatıyorum. Uzun bir trabzan. Tığımda bekletiyorum. Bir tane daha doluyorum. 1 2 tane bakın sık iğne atlıyorum, hemen yanına uzatıyorum aynı boya gelene kadar. Bir tekli trabzan, 3 tane ilmek koltuğumda, üçünü tek seferde. 1 2. Şimdi arkadaşlar bütün bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın son şurada 2 bakın trabzan, hatta 3 şunu da sarıyoruz. Buradaki gibi bakın olana kadar burada yaptık. Şimdi tekrar 1 2 bakın zincir çekiyorum. Şuradaki kısım gibi burayı ayarlayacağız. Bu da bir tane bakın sık iğne atlıyoruz. Zaten ikincisini şöyle tepesine batıyorum. Sık iğnenin ve bir ikili trabzan olarak yukarı çıkıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Çünkü kağıt ip ütüyü çok sever arkadaşlar. Ama siz bunu makromeyle de yapabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Bütün iplerle uyarlayabilirsiniz örneği. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle üstüne doğru ölçeyim. Çünkü bu ip bundan biraz daha kalın. Hemen hemen aynı boyutlarda olur. Ama dediğim gibi oynama da yapabilirsin. Elinizle de alakalı, ipinizle de alakalı. Bakın. Şimdi sık iğne sırasındayız. Şöyle 2 sıramız kaldı. Ama siz büyütebilirsiniz yani istediğiniz büyüklükte. Şimdi şöyle ters dönüyorum. Hemen bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra döndükten sonra bakın burada sık iğnelerim var. Şöyle 2 tane bakın
2 tane ortaya batmışım. Bir tane pardon ortaya, bir tane de şu trabzanların tepesine batmışım. Şöyle hemen bir zincir çekiyorum. Batmış mıyım? Hemen onu kontrol edeceğim şimdi. Çünkü zincir çektiğim için. Hemen şuradaki bakın. Bunun şöyle dibine bir batıyorum. Bakın. Hemen şöyle boşluğa bir iki tane sık iğne. Şimdi şu örneklerimizin ortasına batıyoruz. Bir tane buraya. 2 tane şuradaki boşluğa. Hemen bir tane şu bakın ortasına, aşağıda yaptığımız üçgen gibi. Hemen şu boşluklara 2 tane. Şöyle elimizde her zaman düzeltelim. Şöyle ortadaki boşluğa. Hemen bakın şöyle. Ortalarına 2 tane. Şu örneğin ortasına da bir tane şeklinde devam edecek. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 2 tane boşluğa, bir tane şöyle örneğin hemen ortasına. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada tekrar bakın şuraya bir iki tane yapıyoruz. Şuraya da hemen bakın üçüncünün içine batıp bir zincir sık iğne de buraya yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Arkadaşlar şimdi şu örnekleri yapacağız. Bunun içinde yine şu aşağıdaki köşede yaptığımız gibi 5 tane zincir çekeceğiz. Şimdi döndürüyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi bunu bakın, zincirin dibindeki sık iğneyi bir de şunu hemen atlıyorum. Hemen yanına batıyorum. Tığımda bakın doladım. Şöyle hemen boşluğun içinden batıyorum. Şöyle göstereyim. Işık da vurmadı. Şimdi ipimi alıp şöyle uzatıyorum bakın. Bir. Tığımı tekrar doluyorum. Parmağımla tutuyorum ki ip aşağı inmesin. Hemen yanındakinden bakın sık iğnenin tepesinden tekrar ipimi alıp uzatıyorum. Tutuyorum. 2. Tekrar doluyorum. Hemen yanındakinden tekrar batıyorum. İpimi uzatıyorum. Tutuyorum ve arkadaşlar bakın bu hepsini çıkartıyorum. Bir tek şu kalıyor. Ve sonra ikisini bir şekilde kilitliyorum. Bakın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum bu sefer arada. Çünkü örneğimiz yelpaze şeklinde olduğu için genişliyor. Şimdi 3 zincir çektim. Şimdi arada bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen yandaki bakın boşluğa. Işık da ters vuruyor. Karanlık çıkıyor ama şöyle ayarlamaya çalışacağım size. Evet. Şimdi bir tane sık iğneyi şuradan atlıyorum. Hemen yanına tekrar bakın arkadaşlar. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tane aşağıdan sık iğne atladım. Hemen şu boşluğa batıyorum. Demin yaptığımız gibi ipimi uzatıyorum. Ve burada parmağımla bunu tutuyorum. Tığımı tekrar doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin boşluğundan uzatıyorum. Bunu da tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Ve hemen tekrar yanındaki sık iğnenin boşluğundan ipimi uzatıyorum. Ve bu ipi aldığım zaman bütün bu topladığım iplerin içinden geçirip çıkarıyorum. Tığımda zincirdeki ilmek duruyor. İkisini de tek seferde ikinci kez çıkartıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar tekrar aşağıdan bir tane şuradan sık iğne atlıyorum. Hemen yanında bakın şu boşluğa batıyorum. İpimi uzatıyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum. Doluyorum tığımı. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin boşluğundan batıyorum. Uzatıyorum. Bunu da tutuyorum. Tekrar doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin boşluğundan bakın alıyorum. Şimdi ipimi alıyorum. Bütün şu çektiğim iplerin içinden geçiriyorum. Sadece zincir çektiğim ipin ilmeği kalıyor. Onu da ikisini tek seferde çekiyorum. Arada 1, 2, 3 zincir. Bakın. Yine aynı şekilde bütün işlemleri aynı sık iğneleri aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonuna tekrar dönüşe gelince buluşuyoruz. Arkadaşlar bakın sonuncu trabzanımızı yapacağız. Burada şimdi bakın şurası şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincirle çektik. Şurada arkadaşlar 2 tane zincir kalmış olacak. Üçüncüye battığımız için burada da 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir, hatta ikinciyi şöyle yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buraya batıp ikili trabzan olarak yukarı çıkıyorum.
Şimdi şu örnek sırasına geçiyoruz. Bakın burada başlarda ve sonda yarım örneğimiz var. Bakın şurası. Diğerleri bütün. Şu kenar kısımları düzgün durması için buraya yarım örnek koydum. Şimdi onu yapacağız. Şimdi önce burada 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıp yukarı çıkıyorum. Bakın. İkili trabzandan sonra bakın şurada 2 tane örgünün kanadı var. 2 tane bakın bu kanatları birazdan buraya batacağız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu bakın bu kanatları şimdi geri dönüyoruz. Tığımızı içinden geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. Tığındaki ilmekten kaydırarak kaydırmamızı yapıyoruz. Evet, bunu yaptıktan sonra hemen tığımı doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bakın tığım dolu 3 tane ilmeğim var. Bir tekli trabzan yapıyorum buraya. Şimdi tığımı dolamıyorum. Hemen şu örneğin tepesine şuraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Hemen şu boşluğa batıyorum. Bir tane tekli trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen bir tane ikili trabzan. Tığımı doluyorum. Bakın bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bunun üzerine şu ibikten koyuyoruz. Bakın şu 2 tane kanadımız var. Bakın bunu çektikten sonra buraya geri tığımızı şöyle iç kısımdan geçireceğiz birazdan yine. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bakın biri bunu alıyoruz. Bir de şuradakini. Tekrar ipimizi alıp diğerinin içinden geçirip kaydırıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Hemen yanına bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Nasıl yukarı çıkıyorsak aynı şekilde aşağı ineceğiz. Hemen tığımı doluyorum. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 bakın. Tekli trabzan 3'ün aynı anda çıkıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi şu örneğin başına tığımı dolamıyorum. Çünkü sık iğne yapacağım. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi tığımı doluyorum. Hemen boşluğa batıp bir tane tekli trabzan yani hepsini aynı anda çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi ibiği koyacağım trabzanı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Hemen 1, 2, 3. Hemen şunların şöyle aşağı doğru bakın geri dönüyorum. Ve kaydırdım. Şimdi tığımı doluyorum. Şimdi burada nasıl yukarı çıktıysak aynı şekilde aşağı ineceğiz. Tekrar hemen yanına bir tane ikili trabzan. Tığımı doluyorum. Boşluğa batıyorum. Bir tane 1, 2, 3 bakın. 3'ün aynı anda çekerek bir yarım trabzan yapıyorum. Tekli trabzan da diyebilirsiniz. Hemen yandaki örneğin tepesine batıyorum ve bir sık iğne. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız ve kapağımız bitmiş olacak. Şimdi şuraya kadar gelelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi son köşeye de geldik. Burada da yine şuradaki gibi yarım motif koyacağız. Burada tekrar tığımı doluyorum. Şuraya bir tekli trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Bir ikili trabzan ve 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde şöyle bir ibik yapıyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar tığımı doluyorum. Şuraya 3. zincirin içine batıyorum ve ikili trabzan yaparak yukarı çıkıyorum. Ve bu şekilde örneğimiz bitmiş oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar kapağımızı bitirdik. Bakın. Hemen hemen zaten aynı boyutlarda oldu. Şöyle bakın. Ama sizin ipinizin kalınlığına göre dediğim gibi değişebilir. Burada hani kendi ipinize göre, kendi el ayarınıza göre ama benim verdiğim ölçülerde aynı şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu ütüleyeceğiz. Ütülemeden önce şöyle bir şey yapacağız. Dediğim gibi önce kapağı yapıp altına doğru ilerlediğimiz için hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamayacaksınız. Şimdi burada bu tarafa doğru dönüp bir sıra sık iğne yapacağım. Bu sık iğneden sonra kapağımı bir ütüleyeceğim. Bakın şöyle kapağımı bir ütüleyeceğim. Sonra devam edeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi buradan hemen devam ediyorum. Kapağımın düz kısmından hemen bakın şöyle şuradaki trabzanın içine batıp 1, 2 tane
sık iğne yapıyorum. Hemen şu birleşim, bakın şu zincirin içine batıyorum tekrar. Bir sık iğne, bir, hemen boşluğa 2 sık iğne, hemen şuraya bir tane. Hemen bakın arkadaşlar, şuraya da ben bir tane yapacağım ama şöyle de yapabilirsiniz. Hemen aradaki boşluğa atlayın, bir tane buraya, bir tane daha. Bakın arkadaşlar, buraya bir tane daha yapabilirsiniz. Buradaki amaç, hani zaten zincir sayılarımız belli ama kasmadan, potluk yapmadan sık iğneleri koymanız. Hani illa buraya şu kadar batacaksınız, burası şöyle olacak diye bir kural yok. Mesela bakın, şimdi 3 tane yapmıştım. Burası bana marullandı gibi geldi. 2'ye düşürdüm. Hemen bakın şurada sık iğne var. Onun tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Hemen yandaki bakın dibine batıyorum. Bir sık iğne daha. Hemen yana geçiyorum. Bir. Bakın buraya bir tane daha yapıyorum. Bakın. Yani burada maksat, dediğim gibi, şuranın düzgün durması. Hemen yana geçiyorum. Bir. İki sık iğne. Şuraya batmayı tercih ediyorum şu anda. Şu birleşim yerine. Bakın. Hemen yana geçiyorum. Bir. İki. Şöyle de elimle her zaman düzeltiyorum. Ütü yapacağız ama siz yine de el ütüsünü bırakmayın. Hemen bakın. Şöyle yandaki boşluğa geçiyorum. Bir. İki. Hemen şuradaki ortadaki, bakın şu başlangıç direk noktası gibi, oraya, onu şöyle ben altına doğru batıyorum, iç kısmına. Bakın şöyle daha düzgün bir görüntü oluyor. Hemen yan tarafa geçtim. Bir, şöyle, iki, hemen bakın şuraya, şu başlangıç noktasının zincirine tekrar batıyorum. Dediğim gibi burada, yani bu nasıl düzgün durabiliyorsa o şekilde sık iğnelerimizi o şekilde koyacağız. Şimdi hemen yana geçiyorum. Tekrar bir, hemen bir tane daha, iki. Şuraya batıyorum bakın. Şu zincir sık iğne noktası şurası. Hemen buraya batıyorum. Bir tane buraya yapıyorum. Hemen yana geçiyorum. Bir. Hemen yana geçiyorum bakın. Şuraya. Bir tane daha yapıyorum buraya. Hemen yan tarafa. Tekrar trabzan olduğu yere. Hemen bir tane daha. Yana bir tane. Hemen şuradaki boşluğa geçiyorum. Bir. İki. Ben bu sefer şuraya batacağım arkadaşlar. Daha düzgün duracağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi, siz nasıl düzgün duracağını düşünüyorsanız şöyle sıradan o şekilde batıyoruz. Şimdi bir, iki, bakın. Şimdi hatta şöyle yapayım. Bir, şuraya batacağım. İki, hemen şu boşluğa tekrar batıyorum. Bir, iki. Bakın arkadaşlar, şimdi şunu bir ütü yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın ütüledim ve geldim. Çok güzel değil mi ya? İki rengi de harika oldu. Uzunca zamandır benden istiyordunuz. Ben de elimden geldiğince yeni model çıkardım arkadaşlar. Tamamen kafamdan, yani bir yerden bakıp yapmadım. Kafamdan çıkardım. Çok da güzel oldu. Şimdi bakın buradan aşağıya artık bakın şöyle sık iğne gideceğiz. Ta ki şöyle kapağımızın boyutu, mesela ölçerek yapabilirsiniz. Şu şekilde olacak şekilde yani kapattığınızda şöyle ikiye katlıyoruz. Kenarlarını katlayacağız. Şöyle bir hizalama olana kadar uzatacağım. Bunu da ördükçe zaten göstereceğim. Sıralarına tabii ki bittikten sonra sayısını, santimini, kaç sıra sık iğne ördüğümü söyleyeceğim. Ama burada asıl olan santimdir arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin ipi, elinin kalınlığı, işte gevşekliği, sıkılığı, tığının kalınlığı değişkenlik göstereceği için santim hesabı ve kendi gözünüzün ayarı çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi burayı yaptık. Şimdi buradan sonrası oldukça basit. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Siz nasıl kenar dönüş yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama ben genelde bu şekilde yaparım ve kenarlarım çok muntazam olur. Şimdi bakın şurayı atlıyorum ben. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum.
Eğer siz bildiğiniz kendi kullandığınız yönteminiz varsa o şekilde köşesini dönebilirsiniz. Burada maksat zaten bir tersten bir düzden olacak şekilde git geldi şekilde sık iğne öreceğiz. Bu kadar. Ondan sonra birleştireceğiz. Kenar kısımlarını yapacağız. Sonra da işte içine astarını dikebilirsiniz. Onu da gösterebildiğim kadar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle dediğim gibi sık iğnelerimizi tekrarlıyoruz. Şimdi karşıya kadar sık iğnemi tekrarlayacağım. Burada da tekrar aynı şekilde dönüşümü göstereceğim. Ondan sonra zaten biraz öreceğim ve şu kenar kısımlarına gitme sıramızda buluşacağız. Şimdi arkadaşlar bakın sonucu sık iğnenin tepesine de batıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada yine aynı başta yaptığım gibi bir şunu atlayıp şuradaki boşluğa yapmıyorum. Ben hemen yanındakine yapıyorum. Ben hep bu şekilde yaparım dönüşlerimi arkadaşlar sık iğnelerde. Ama dediğim gibi kendinizin bildiği, güvendiği bir yöntem de varsa onu yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Yalnız şurada köşede bu zincir çekerek döndüğüm için şurada bir batış var. Onu da size göstereceğim. Sonra uzunca bir kısım örüp geri geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şuraya bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi şurada bakın zincir çekip dönmüştük ya. O zincirin şöyle içine batıyorum. Ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. Ben bu şekilde köşe dönüşlerimi yapıyorum. Şimdi zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Bakın şunu atlıyorum. Hemen bu boşluğa atlayıp hemen yan taraftakine devam ediyorum. Ben hep bu şekilde yaparım. Ama dediğim gibi sizin varsa o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle dediğim gibi şöyle uzunca bir parça örüyoruz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. İkiye katlıyorsunuz ördüğünüz parçayı. Kapağını da el yordamıyla kapatıyorsunuz. Bakıyorsunuz bu kıvama geldi mi? Şöyle arkada böyle bakın şöyle. Nasıl diyeyim size? 2 parmak kalacak kadar şöyle kapattığınızda bir mesafeye kadar örüyorsunuz. Kapattığınızda bu şekilde olacak. Dediğim gibi ben de örgümü bitireceğim. Kenar kısımlarına sık iğnelerimiz var. Bir de şurada kaydırmamız var. Bunu en sonda yapacağız. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi uzunca bir örüyoruz. Sonra tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Örgümü istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Şimdi burada 46 sıra sık iğne yaptım. Yalnız şu ilk başta yaptığımızı saymıyoruz. Hani kapağın etrafına bir kez geçiyoruz ya. Onunla birlikte 47. Onu saymazsak 46 sıra sık iğne sırası yaptık. Burada şimdi size hemen santim ölçüsü vereceğim. Çünkü ipinizin inceliğine, kalınlığına göre hani santimi ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle hemen bakın 22 buçuk santim gibi, bir de kenarını geçeceğiz. Kenarını geçtikten sonra yanlardan bir yarım santim daha artacak. Şimdi şöyle bakın kapaktan aşağıya şöyle yapalım. Şöyle çevireyim. Kapaktan aşağıya 26 santim. Dediğim gibi etrafında şimdi sık iğne döneceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl ayarlıyorum? Yani ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi böyle ikiye katlıyorum. Ördükçe uzadıkça örgü şöyle katlıyorum. Bakın şöyle sıfırlıyorum şöyle kapakla örgüyü. Hemen üstüne kapağımı kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Arasındaki boşluk şöyle şu kadar. Yani benim için yeterli bir boşluk. Ha, siz daha uzun isterseniz biraz daha örün, mesela şöyle diyeyim. Hani biraz daha örerseniz şöyle daha yüksek bir çantanız olur ama ben bu boyutlar hoşuma gittiği için bu boyutlarda çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar en son burada sık iğnemin sonunda buradayım. Şimdi ipimi hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. İpimi hiç kesmeden şu köşede hemen aynı noktaya hemen şöyle bir kere daha batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şurada kenarlarda zaten boşluklar var. Sık iğne boşlukları. Bunlara şöyle birer kez örgünüzü kasmayacak şekilde, çok da bol hani böyle marullanma yapmayacak şekilde, bakın her bir sık iğnenin şöyle başındaki boşluğa bir tane batıyorum kenarlarda. Şimdi bakın.
Zaten batılacak yerler belli oluyor arkadaşlar. Bu arada örgümün düzündeyim ben. Bakın kapak kısmı burada. Yani örgünün düz tarafındayım. Siz eğer ki hani daha uzun yapmak isterseniz ters kısımda bitiyorsa mutlaka ipinizi düz tarafa alın. Düz kısmından doğru bu sık iğne bölümünü yapın. Hani terste kalmasın örgünüz. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Her birini şöyle içerine bir kere batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi böyle sırayı devam ediyorum. Şuraya kadar yapacağım. Buradan sonra şöyle karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Burada da iplik yürütme yapıp şu çantadaki bakın şu görüntüyü oluşturacağız. Şimdi dediğim gibi şöyle şu dibine kadar sık iğneleme yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şurada sonuncu yere kadar geldim. Buraya da şimdi bir tane yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. İpim zaten burada. Şunu arkaya doğru çekiyorum. Hemen buradan bakın. Şöyle yapayım. Hemen buradan arkadan ipimi öne doğru alıyorum. Şöyle ipimi şöyle tutayım. Böyle yapması daha kolay. Hemen aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu sırayı şöyle kapak ayrımı bakın ilk yaptığımız sık iğnenin şuradan doğru ilmek kaydırmamızı yapacağız. Her birinin arasına batıyoruz. Bir sık iğnenin arasına batıyoruz. Şöyle. Şimdi bunları video çekerken yapmak biraz zor oluyor. Normalde dizimin üstüne koyup hızlı hızlı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle hemen sık iğnenin şöyle sıvatıp. Yalnız burada bu ilmeği sıkmayın arkadaşlar. Hafif esneme payı verin. Kapağınız böyle çok sıkarsanız böyle şey durur. Dalgalı durur. O yüzden bu ilmek kaydırma işlemini hem görsel güzel olsun diye yapıyorum. Hem de karşıya ipimizi kesmeden geçiyoruz. Ne kadar az ip yeri olursa benim için o kadar iyi. Arkadaşlar çok hani olabildiğince ip hani kesip birleştirmeyi ne kadar az yapabilirsem o şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bakın, devam ediyoruz. Şöyle batıyorum. İpimi arkadan alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum ve bunu çok sıkmadan yapıyorum. Batıyorum. Şöyle batıyorum. İpimi alıyorum ve geçiriyorum. Bakın şimdi. Bu çizgi boyunca arkadaşlar şuradan böyle devam ediyorsunuz. Karşıya kadar geliyorsunuz. Buradan yine sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sona kadar geldik. Bakın şöyle. Hemen buraya da bir tane yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Aynı dipteki gibi, şuradaki gibi. Buraya da bir ilmek kaydırma yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum. Sık iğnelerime devam ediyorum. Hemen yanda şöyle her bir sık iğnenin denk geldiği yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Zaten yerleri belli oluyor. Şöyle birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Şimdi bu sırayı da böyle sık iğneyle tamamlıyoruz. Şu köşede köşeye gelince buraya 3 kere batacağız arkadaşlar. Şurayı şöyle birer tane sık iğneyle devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldik bakın arkadaşlar. Köşeyi şimdi şurada bakın. Hemen köşeye batıyorum. 1 2 ve 3. Aynı noktaya 3 kere batıyorum. Şöyle. Şimdi burada hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Burada her bir sık iğnenin üzerine yine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bunlar zaten düz olduğu için yerleri çok belli. Bakın. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Şurada 2 tane biliyorsunuz başlamıştık. Burada örgümüzü birleştireceğiz. Ve bitecek örgü kısmı.
Şimdi arkadaşlar bakın şurada sonuncu şu köşede yaptığım sık iğnenin, bakın 2 tane yapmıştık ki onun hemen tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi keseceğim arkadaşlar. Biraz uzatıp şöyle ipimi kesiyorum. Hatta şöyle biraz uzun bırakıyorum ki dikerken de kullanayım birazını diye. Şöyle ipimi çıkartıyorum buradan. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan tığımı arka taraftan doğru geçiriyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Çekiyorum. Burada da bakın ipin çıkış noktası şurası. Buradan şöyle arkadan doğru tığımı geçiriyorum. İpimi alıp arkaya çekiyorum. Bakın. Şu şekilde bir görüntümüz oluyor. Şimdi bu ipi de şöyle hemen kenarı çekeceğim. Çünkü zaten dikerken kullanmak istediğim için biraz uzun bıraktım ipi. Şimdi hemen şuradan şöyle ipi şu tarafa alacağım. Evet, bakın bu ipi dikerken kullanacağım. Şimdi bunu ütü yapacağız arkadaşlar. Ütü yaptıktan sonra içine astar dikeceğim. Astar da istediğiniz bir kumaş olabilir. Şimdi şöyle astarımızı nasıl ayarlıyoruz? Diktikten sonra zaten göstereceğim ama kumaşınızı astarın boyu kadar kesin arkadaşlar. Bakın böyle buraya birebir otursun. Fazlalık bırakmıyorum. Neden? Çünkü zaten kıvırdığım için şuraları içeride kalacak şekilde ayarlayacağım. Bitmişini göstereceğim size. O yüzden şuradan şöyle kapak harici çantanızın ebatını, formunu alıyorsunuz. Aynı o şekilde birebir kesiyorsunuz. Kenarlardan zaten çünkü birebir ağzına kadar yapmayacağımız için kıvırma paylarımız kıvırdığımız zaman zaten şu bakın sık iğneden dibine doğru bitmiş olacak, yani yapılmış hali göstereceğim. O yüzden tam boyda kesmeniz yeterli. Bakın burada şu şekilde duruyor. Tam böyle bu boyda aldım. Kıvırınca zaten tam böyle kapandığında görünmeyecek hizada oluyor bakın. Dediğim gibi şimdi bunların uçlarını çıt çıt da yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şimdi dediğim gibi bunu ütüleyeceğiz arkadaşlar. İçine astarımızı dikeceğiz. Ondan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu astar dikmeden önce elcini de yapalım. Ben şimdi şu renkte olanı yapacağım ama bu renkte de aynı, yani aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ipimi alıyorum. Şöyle bir yaylı halkam var. İpimi alıyorum. Ne kadar elcinizin eninin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Şimdi ben 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar. 4 zincirden sonra şurada bakın tığımdaki değil hemen bir yanındakinden batıp sık iğne yapacağız. Yani sık iğneden oluşan bir elcik yapacağız. Sayfamda açıklamalar kısmına bırakırım. Elcik çeşitleri var. Oradan bakıp değişik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer hani sade olsun ve hani yapmadığım bir elcik olsun diye bunu yaptım. Şimdi şurada kilit zincirinin olduğu yere de bir sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen beni biliyorsunuz ilk gelen boşluğa değil onun yanındakine batarım. Yine aynı şekilde köşeyi bu şekilde dönüş yaparım. Hemen yanına bakın şöyle sık iğnenin. Şöyle buraya batıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Buraya değil. Hemen şöyle yanındaki boşluğa batıyorum. Bakın. Hemen şu zincir çekip dönüş yaptığım tam o zincirin ortasına batıyorum. Ben dönüşlerimi bu şekilde yaparım. Şimdi tekrar dönüyorum. Buraya değil bu tarafa. Yine zincir çekip döndüğüm yerin tam zincirin içine batıyorum köşede. Bakın bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu elciğinizin ikiye katlanır vaziyette olacak. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar örgünüzü uzatın. Ondan sonra birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ördüm. Şimdi hemen yine bir santim vereyim ama siz ne kadar kendi istediğinize göre elinizin genişliğine göre de yapabilirsiniz. Şöyle santim vereyim. 26 santim oldu arkadaşlar. Mantığım şu şekilde. Şöyle katlıyorum. Hemen bakın şöyle neredeyse çanta boyu kadar. Şimdi bunu buradan şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın bir tane de şöyle zinciri çektim. Şöyle ipimi kesip şöyle içinden çıkarıyorum. Şimdi iğnemi de takıyorum.
Şöyle iğnemi takayım. Şimdi bunu birleştireceğim. İsterseniz bunu geçirip de birleştirebilirsiniz. Zaten yaylı olduğu için ağzı açılıyor. Ben de geçirip yerleştireyim. Şimdi şöyle iki ucunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Şöyle iki ucu denk gelecek şekilde bakın şöyle dikeceğim. Yani ne kadar az görünmez dikebilirseniz o kadar iyi. Şöyle dediğim gibi karşı taraftan bir de aynı hizaya gelecek kısımdan şöyle dikeceğiz. Hazır elcik de kullanabilirsiniz ama hani yoksa kendi ipinizden de şöyle küçük bir aparatla yapabilirsiniz. Dediğim gibi örgüyü de sık iğneden yaptım ki hani hiç bilmeyenler bile yapabilsin. Bakın şöyle birleştirdim. Şimdi ipimi kesmiyorum. Şimdi şu halkamı bakın yukarı doğru çıkarıyorum. Şöyle. Şimdi halkam şöyle ağız kısmı burada. Zaten bu dönecek de yani öyle tam burayı sıkacak şekilde yapmıyoruz. Şu birleştirdiğimiz kısım bakın şurada. Onu şöyle aşağıya getiriyorum. Şöyle biraz halkanın hemen altına. Bakın şu kısmı hemen halkanın altına getiriyorum. Şöyle şimdi burayı dikeceğim. Karşıyla birleştireceğim. İpimle devam ediyorum. Şöyle içinden karşıya doğru arkasından şöyle güzel düzenli olacak şekilde dediğim gibi her zaman düzenli olmak önemli. Yani görünmeyeceğiniz sandığınız yer bile görünmez olsun. Yani ne kadar temiz çalışırsanız yaptığınız iş o kadar güzel olur arkadaşlar. Bunlar ufak görünüyor ama detayları güzel yaparsanız işçiliğiniz o kadar güzel görünür. Şimdi burayı böyle sabitliyorum. Şöyle. Bakın. Hemen ipimi yürütüp keseceğim. Böyle karşıya geçeyim. Şöyle şu kenarda şöyle tutturayım. Bakın. Bu arada hava o kadar kapalı ki aslında akşam saat zannedebilirsiniz ama sabah henüz 10.30. Sabah 10.30. Hava o kadar bozuk ki ışık yakmak zorunda kaldım. Hani görüntüde biraz bozukluk olursa kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimi yürüteceğim içeriden doğru ucunu. Şöyle aşağıya doğru yürüteceğim ve keseceğim. Direkt burada bir kesme işlemi yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi mutlaka ipinizi yürütün. Bakın şöyle karşıda elcimizin içine doğru şöyle yürütüyorum bakın. Ama bunu yürütürken de böyle sağ sol değil. Hani örgünüzün yönüne doğru ipinizi yürütün. Bakın şöyle yürütelim. Biraz yürüttükten sonra zaten keseceğim. Şöyle. Evet şimdi kesebilirim. Evet arkadaşlar bakın elcimiz oldu. Bunu şöyle şuraya takabilirsiniz. Direkt böyle hani yürüyüşte falan kolunuza takmak istersiniz. Bakın şöyle zaten döndüğü için şöyle yapın. Şöyle de yapabiliriz. Burasını sabitlemediğimiz için. Evet şuradan. Şöyle kenarından da geçirebilirsiniz. Şu şekilde de geçirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Dediğim gibi elcimizi takalım. Şimdi bunu sağ taraftan, sol taraftan nereden istiyorsanız şu şekilde takabilirsiniz. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Şöyle tığ yardımıyla şuradan deliğimi açtım. Şöyle geçirdim. Evet şimdi elcimizi yaptık. Burada da dediğim gibi astarımı dikeceğim. Birleştirme kısmını göstereceğim size şu yan kenarlarını ama elcik aynı şekilde bu çantaya da uygulayabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle. Evet. Astarımı diktim. Bakın şu şekilde içeriden kalacak şekilde astarımı diktim ve tabii ki alt kısmını da ütüledik arkadaşlar. Astarımı da şöyle şu son yaptığımız sık iğneler boşluk kalacak şekilde şöyle diktik. Şimdi arkadaşlar katlıyoruz. Şimdi kenarlarını dikeceğiz. Şöyle katlıyoruz. Bakın. Şöyle elimizle iyice bir düzeltelim. Bakın. Şöyle düzelttik. Hemen şuradan dikmeye başlayacağımız için şurayı bir yer şöyle bir tutturuyorum. Mandal da olur. Hatta mandal daha iyi olur. Daha sıkı tutar. Şimdi şöyle elimle düzelttim. Şöyle hemen yine bakın bir kontrol yapıyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi şurada ip bırakmıştık biliyorsunuz uzunca. Ona şöyle iğnemi takıyorum. Kenar kısmını birleştireceğim. Onu da göstereyim. Tek kısmını öbür tarafında zaten siz kendiniz yaparsınız. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimi şu baş kısma doğru alıyorum. Bakın. Şöyle karşıdan çıkarayım. Burada önemli olan şöyle muntazam olacak şekilde dikiyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle ipimi yukarı çıkarıyorum. Şu tepe noktasından alıyorum. Şimdi önce arkadaşlar şöyle her bir bakın sık iğnelerin şöyle tepeleri iğnenizin altında kalacak. Ve bakın şöyle hemen şuradaki sık iğnenin hemen dibinden hemen şuradaki sık iğneye geçiyorum. Karşıdakinin dibinden. Şu başak modelleri dışarıda kalacak. Şimdi yanındakinin hemen diğerini böyle aşağıya kadar dikiyorum. Sonra bir kat da yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bir kat daha sağlamlaştırarak dikeceğim bunu ve şurası daha düzgün oluyor. İkinci katta yukarı çıkıp dikerseniz. Yani bu aradaki farkı da size göstereceğim. Şimdi şu aşağı kadar birleştiriyorum, geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın tek kat diktim. Şimdi şurada bakın dönüşte bakayım netliyor mu? Evet şöyle. Şuralarda bakın iplikler var görüyorsunuz. Şunlar. Şimdi şu arada kalan boşlukları dolduruyorum. Şimdi bu tarafından şöyle çıkıyorum. Bakın. Şurada ilmek yoktu. Buraya yapıyorum. Şöyle yanlış yerden çıkmış hemen aşağıya. Bunu yaparsanız bu kenar kısımlarınız daha düzgün durur. Şimdi bakın arkadaşlar yine şöyle altından doğru çıkıyorum. Şöyle bakın şurada boşluk var. Hemen o boşluğu da dikiyorum. Bakın makine dikişi gibi oluyor. Öyle söyleyeyim size. Hemen bu boşlukları da teker teker yapıyorum. Pardon. Arada tripoda çarpıyor elim. İpi çekerken kusura bakmayın. Şimdi şöyle bakalım bu video yayınlandığında 50.000 olabileceğim mi arkadaşlar? Hala olamadım. Evet sona geldik. Burada zaten ipimi yürütüp keseceğim. Karşı tarafa dikeceğim. Şöyle iyice şu uç kısmını şöyle sağlamlaştırayım. Bakın nasıl bir görüntü, dümdüz. Şimdi abone olun arkadaşlar. Bakın bu püf noktalarını size kimse vermez.
Biliyorsunuz ki çok da haklı buluyorum aslında. Ücretli tarif satan arkadaşlarım var. Hepsine saygı duyuyorum. Hatta ben de yani düşünmedim değil. Yani bu püf noktaları genelde o tariflerin içerisinde bulabilirsiniz. Ama ben sizinle paylaşıyorum bunları. Dediğim gibi yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Hatta yani ben de düşünüyorum böyle ara ara yapmayı. Çünkü gerçekten hani bu kadar uğraşa, yani gerçekten çok az izleniyor videolarım. Dediğim gibi bazen bırakmayı bile düşünüyorum. Çünkü çok vaktim alıyor. Bakın mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi ipimi keseceğim. Bu arada sohbet edelim. Mesela şimdi ben çocuklarıma saat 9'da okula gittiler. 9'da videonun başına oturdum. Şu an saat 12 çeyrek geçiyor. Yani buradan hesap edin ve daha bitmedi. Yani video çekmek için kaç saatimi, ve bu bir gün sürmüyor. Kaç gün sürüyor. O yüzden lütfen arkadaşlar abone olun, ücretsiz beğeni yapın, yorum yapın, lütfen hype puanı gönderin. Evet arkadaşlar, şimdi burayı diktim. Şimdi aynı şekilde karşı tarafı dikeceğim. Ve karşı tarafı diktikten sonra şöyle arkadaşlar, zaten bitmiş elimde var, onu göstereceğim size. Karşı tarafı dikeceğim. Şurasına çıt çıt takacağım. Çıt çıt basabilirsiniz. Mıknatıs da takabilirsiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. LG'yi de gösterdim. Aynı şekilde yapılacak. Şimdi arkadaşlar bakın, bunu bitirdim. Aynı bu şekilde olacak zaten. Şöyle şuraya dikmeli mıknatıslar da var. Onlardan da yapabilirsiniz. Ben şöyle geçirdim. Üstüne de logom vardı. Ama sizin eğer bu şekilde üstünü bir şeyle kapatmayacaksanız dikmeli de yapabilirsiniz. Şöyle alt kısmında geçirmeli bu. Şöyle şurada bak aparatı var. Şöyle göstereyim. Aparatı var. Aparatını takıyorsunuz ve mis gibi çantanız oluyor. Elcim de zaten gösterdik. Buraya taktık. Aynı şekilde de arkadaşlar buraya uygulayacağız. Ve çantamız bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten dediğim gibi aynı şekilde olacak. Sadece renkleri farklı. Kenarını birleştiriyoruz. Ona da bir elcik yapıyoruz. Mıknatısını takıyoruz ve çantamız hazır. Evet arkadaşlar, çantamı bitirdim. Diğer tarafında dikmiştim. Şöyle kenarının bir tarafını diktim zaten. Diğer tarafına dikmiştim. Şöyle buraya da aynı burada gösterdiğim gibi aynı elcikten yaptım. Şöyle iç kısmına ben geçirmeli mıknatıs kullandım ama siz dikmeli de kullanabilirsiniz. Şöyle aparatı var bunun. Buradan takıyorsunuz, kilitliyorsunuz. Burada da ayağı var. Buradan takıyorsunuz. Ben üstüne etiketim vardı. Kendi etiketimi yerleştirdim. Ama yoksa dikmeli olanlardan da yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Oldukça güzel bir çanta oldu. Toplamda arkadaşlar 75 gram, 100 gram diyelim yani. O civarda bir ip gitti. Şimdi arkadaşlar bakın, ölçü vereyim size tekrar. Şöyle bakın, 24 santim oldu. Burada da ölçü vereceğim. Buradaki biraz daha büyük gibi çünkü ipi daha kalındı arkadaşlar. Bakın bu da 25 santim. Örnek tamamen aynı. Sayılar aynı. Sadece bakın ip farklılığından dolayı 1 santim, çok değil, 1 santim bir farklılık oldu. İçine telefon, cüzdan, anahtarlık, kulaklık, günlük kullanabileceğiniz şöyle takçık dediğimiz çantalardan, yazın da oldukça kullanışlı oluyor biliyorsunuz. Şöyle de elciğimizde yaptık. Bunu da şöyle tutup kullanabilirsiniz elbiselerle, yazlık yerlerde çok güzel olabilir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden ellerine sağlık, kolay gelsin diyorum. Lütfen ücretsiz bir şekilde abone olup hype puanı gönderip bana destek olun. 50.000 olalım artık diyorum. Videolarımı beğeniyorsunuz arkadaşlar, beğenilerinizi belirtin. Bir de bana soru yöneltirseniz ki yöneltiyorsunuz da, bazen bazıları YouTube kanallar gereği önüme düşmüyor olabiliyor. Direkt böyle mesela bir şey örerken hemen o anda sormak istiyorsanız Instagram sayfama gelin. Instagram sayfamda direkt böyle oradan daha hızlı dönüş yapabiliyorum. O da yine Edda Tasarım. Yazmayı unutmazsam şu köşeye yazacağım. Yine aynı şekilde logom da aynı. Oradan direkt bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi YouTube'da bazen şeyleri göremiyorum. Düşmüyor. Dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.